Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karantina günlerinde kolayca yapabileceğiniz, mayasız, 10 dakikada yapabileceğiniz dışı çıtır çıtır sesi duymanızı istiyorum. İçi de yumuşacık bir börek yaptım. Bakın içi yumuşacık. İçini görebiliyorsunuz. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır harika bir börek oldu. 1 su bardağı ılıktan biraz daha sıcak bir suyu yoğurma kabıma ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ve 3 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da sirkemi ilave ediyorum. 2 su bardağı glutensiz unumu da ilave ediyorum yoğurma kabıma. Hamur yoğurma makineme burada kek çırpma aparatını takıyorum. Çünkü biliyorsunuz katı bir hamur olmayacak bizim hamurumuz. Yumuşak bir ele yapışan bir hamur olması için kek çırpma aparatıyla yapıyorum. Artık makinemi kapatıyorum ve ilk önce düşük bir devirde çalıştıracağım. Makinemi açıyorum ve hamurum olmuş. Hemen çabucak da toparlamış hamurum. Kıvamı çok güzel. Şu anda bile hemen yapabiliriz. Yani tezgahıma alıp tekrar yapabilirim. Glutensiz unların işte püf noktasını burada size göstereyim. Şu anda hemen toparlanmış. Güzel bir hamur gibi gözüküyor. Hatta şu anda isterseniz 2 su bardağı un bile alabilir. Çünkü bunu yoğurdukça tekrar böyle cıvık bir hale alacak. İşte çoğu kişinin de yaptığı hata burada. Şu anda bu iyice katı bir hamur olması için daha fazla yine un katılıyor. Un katıldığı için de sert bir hamur oluyor. Daha sonra hiçbir şekil almıyor. Sonra piştikten sonra da şekil alsa bile piştikten sonra bile taş gibi bir hamur elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben tekrar makinemi kapatıyorum. Bu sefer yüksek devirde hızlıca çalıştıracağım. Bir kez daha. Ve şu anda çok güzel istediğim kıvamda bir hamurumu elde ettim. Şimdi bunu tekrar toparlayayım. Hamurumuza artık bir zemin alacağız. Zeminimi önce göz kararı unluyorum. Daha sonra hamurumu alıyorum üzerine. Kenarlardan ortaya alarak hamurumu tekrar toparlamaya başlıyorum. Bakın şu anda hala ele yapışan bir hamur. Hamurumu her defasında, her videomda söylüyorum. Yeni başlayanlar için de tekrarlıyorum. Yani yeni çölyak testi konulmuş, glutensiz unundan bir hamur işi yapmaya başlayanlar insanlar için de tekrarlıyorum. Hamurumu yoğurma kabında yoğurmaya devam etmiyorum. İlla ki yoğurma işlemini yapınca tekrar bir zemine alıp hamurumuza ne yapacaksak artık şeklini verene kadar elimizi hamurdan çekmiyoruz. Zeminimdeki bütün unları alarak hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi hamurum hala ele yapışan bir hamur kıvamında, görüyorsunuz. Yoğurma kabımın altını unladım. Üzerine de un koydum ve hamurumu yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum artık dinlendi. Hamurumu alıyorum ve 4 eşit bezeye bölüyorum. Ve bezelerimi de gördüğünüz gibi yumaklarımı tekrar yoğuruyorum elimde. Bir onu alarak iki elimde sürekli yoğuruyorum ki çünkü beklediği sürece sertleşmiş olabilir. O yüzden tekrardan yoğuruyorum yumuşak olması için. Bezelerimi açmadan önce ayrı bir kapta tereyağı ve sıvı yağ karışımını erittim. İsterseniz tamamını sıvı yağ, isterseniz tamamını zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hamurlarımı koyacağım bir kabı da altını da önce yağlamam gerekiyor. Altının her tarafını yağımı dökerek iyice yağladım. Ve artık bezelerimi açmaya geldi. Altını ve üstünü unlayarak bir merdane yardımıyla bezelerimi açacağım. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Zaten hamurumuz çok yumuşak bir hamur. O yüzden bolca un serperek açabilirsiniz hamurumuzu. Ve hamurumu açarken de göreceksiniz çok yumuşak bir hamur. Bakın hiç dağılma yırtılma olmadı. Açtım hamurumu, ne ince ne kalın orta ayarda açtım. Ve yağladığım kabımın üzerine koyuyorum hamurumu. Ve o hamurun üzerine tekrar erittiğim yağla her tarafına gelecek şekilde iyice yağlıyorum. Hamurumuzu yaparken hiç içerisinde yağ kullanmamıştık. Bu yüzden her katını aynı şekilde açacağım ve üst üste koyarak yağlayacağım ki hamurumuz kuru olmasın diye. Şimdi ikinci yumağıma geçtim. Onu da aynı şekilde açtım unlayarak her iki tarafını. Tekrar üzerine koyacağım. Fakat üzerine koymadan, yani diğer hamurun üzerine koymadan arasına bir
poşet olabilir. Ben poşet koydum. İsterseniz yağlı kağıt koyabilirsiniz. Çünkü üst üste yağlı olacağı için ikisi de yapışıp çıkmayabilir. Bu yüzden arasında ister poşet, isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Tekrar ikinci katıma da aynı şekilde üzerine koydum ve yağladım her tarafını. Bütün işlemi yaptıktan sonra her kat için ayrı ayrı yağladım ve aralarına poşet koydum. Şimdi tekrardan yağlı hamurumu, yufkamı merdaneyle tekrar açıyorum ve hazırlamış olduğum iç harcını, ben peynirli maydanozlu iç harcı hazırladım. Siz istediğiniz gibi iç harcı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlayarak katlıyorum. Katladığım hamurumu da yağlı kağıt serdim tepsime koyuyorum. Her bir yufkayı gördüğünüz gibi masama aldıktan sonra yağlı şekilde de açacağım, yufkayla merdaneyle yağlı şekilde de açıyoruz. İç harcını koyduktan sonra doluyoruz. Her tarafına yavaş yavaş, gördüğünüz gibi yağlı olduğu için yapışabiliyor. Hiç önemli değil. Bu onun ne kadar çıtır olduğunu gösterecek, iyice açıldığı için hem yağlı hem de daha ince bir hamur oluyor. Her tarafına alarak katlıyorum. Artık böreklerim hazır. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz siz de gül şeklinde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kabımda kalan, dibimde kalan yağımı da tekrar böreklerimin üzerine sürüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktı. Çıtır çıtır oldular. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdilik hoşça kalın.